Herkese merhaba, Nefis Yemek kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere et tantuni tarifi vereceğim. Tarifimde kullanılan malzemeleri açıklama kısmına yazarım. Zaten şu miktar bu miktar demeye gerek yok. İstediğiniz kadar et, istediğiniz kadar maydanoz, istediğiniz kadar domates ve soğan kullanabilirsiniz. Burada sadece sizlere yapım tekniğini göstermek istiyorum. Yapımına geçmeden önce bu tarz videoların devamı için videomu beğenip aşağıdaki abone ol butonundan kanalıma ücretsiz abone olarak bana destek verebilirsiniz. Tantunimizin yapımına başlayabiliriz. İlk olarak etlerimizi doğrayarak işe başlayacağız. Şöyle etlerimizi jülyen keseceğiz. Bakın şu şekilde uzun uzun keseceğiz. Bütün etlerimizi bu şekilde uzun uzun keselim, gelelim. Doğrama işlemi bittikten sonra etimizi pişirme aşamasına geldik. Pişirme aşamasında şöyle derin bir tencereye 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ koydum. Etlerimi şöyle bir mühürleyeceğim. Tencereme aldım. Rengi dönene kadar yüksek ateşte bir karıştıracağım. Artık renkleri iyice döndü. Burada daha fazla suyunu kaybettirmek istemiyorum. Ocağımı kısa getiriyorum. Tenceremin ağzını kapatacağım. Etler kısık ateşte suyunu salıp çekene kadar pişireceğim. Geri çektiği an ocağımızın altını kapatacağız. Diğer işlemlere geçeceğiz. Etimiz pişerken bir taraftan da tantunimizin içerisine kullanacağımız ürünlerimizi doğrayacağız. Domatesle başlıyorum. Soğanımızı piyazlık kesebiliriz şöyle. Bakın bu şekilde piyazlık kesebiliriz. Maydanozumuzu da doğrayalım. Burada soğanımıza sumak ve tuz ekleyip biraz ovacağım. Açacağım şöyle aralarını. Salatamızı da hazırladık. Şimdi tekrar ocağımızın başına geçebiliriz. Artık ocakta tavada pişirmeye geldi sıra. İsterseniz saç tavanız varsa saç tavanızda yapabilirsiniz. Yoksa benim gibi bu şekilde tavada ya da geniş bir tencere kullanarak tantuninizi pişirebilirsiniz. Şimdi ön pişirme yapmıştık biliyorsunuz tantunilerimize. Tavama biraz sıvı yağ koydum. Pamuk yağ ile yapılıyor orijinali ama pamuk yağ tabii ki elimizde mevcut olmadığı için sıvı yağ kullanıyoruz. Yoksa siz de sıvı yağ kullanabilirsiniz. Şimdi etimi tavama alıyorum. Tavada baharatlandıracağım, lezzet vereceğim. Burada tantuninize istediğiniz baharatları koyabilirsiniz. Orijinalinde kırmızı toz biber olduğu için ben kırmızı toz biber koyuyorum. İsterseniz karabiber, pul biber de ekleyebilirsiniz. Tuzunu atmamıştım. Bu aşamada tuz eklemesi yapıyorum. Damak tadınıza göre tuz miktarını ayarlayabilirsiniz. Kırmızı toz biberimin miktarı da 1 tatlı kaşığı. Biraz bol kullanıyoruz. Ve bir de su ekliyorum. Şöyle 1 çay bardağı kadar su ekledim. Etimi bu şekilde kavurup lezzetlendireceğim. Uzun süre kavurmam gerekmiyor. Ön pişirme yaptım zaten. Suyunu birazcık çekip baharatlarıyla birlikte harmanlanması benim için yeterli olacak. Etimin suyunu çok da çektirmiyorum. Baharatlarla lezzetlenmesi benim için yeterli. Bu suyuna çünkü ekmeğimi ya da lavaşımı banacağım. Artık ocağımın altını kapatıyorum ve dürümümü yapmaya geçiyorum. Sıra dürümümüzü hazırlamaya geldi. İsterseniz lavaş kullanarak dürüm yapabilirsiniz. İsterseniz ekmek arası yapabilirsiniz. Ekmeğimizi öncelikle şöyle tavamıza basalım. Güzelce o suyunu, yağını alalım. Hatta şu ağız kısmını özellikle basalım. Biraz et. Biraz soğan ve maydanoz ekliyorum. Birkaç domates koyalım. Seviyorsanız turşu da koyabilirsiniz. Şöyle salatalık ya da biber turşusu koyabilirsiniz. Tabii ki olmazsa olmaz limon. Şöyle yağmur gibi yağdırmamız gerekiyor. Ve tantunimiz hazır.
Et tantunimizin yapılışı bu kadardı. Sizler de beğendiyseniz videoma like atıp kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Herkese afiyet olsun. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hoşça kalın.